Herkese merhaba, ben Enes. Bu videoda sizlere Severus Snape'ten bahsedeceğim. Severus Snape, 9 Ocak 1960 tarihinde Alien Prince Snape ve Tobias Snape'in oğlu olarak İngiltere'de doğmuştur. Annesi Alien, Slytherin binasından mezun bir cadı iken babası Tobias ise bir muggle'dır. Bu sebeple melez bir büyücü olan Severus, safkan büyücülüğe özellikle diğer Slytherinliler gibi önem verdiği için bu durumdan oldukça rahatsızlık duymuştur. Üstelik ilerideki düşüncelerini etkileyecek bir şekilde iyi bir aile hayatı özellikle de babasıyla olmamıştır. Hatta Muggle'lara karşı olan düşüncesinde babasının da etkisi olduğu düşünülür. Ama küçüklüğünden beri büyücülüğe önem veren Severus ilerleyen zamanlarda Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na başlayacaktır. O zamana kadar ailesiyle Spinner's End'de yaşamıştır. Burasının çok iyi bir bölgesinde olmadığı için özellikle de Hogwarts'ta bulunduğu zamanları özellikle sevmektedir. Ama yine de burada evleri, hayatında yeri büyük olan Lily Evans'ın evine çok yakındır. Ve Lily'yi çok severek onunla vakit geçirmeye başlar. Bir Muggle doğumlu cadı olan Lily, melez olan Severus'tan büyü konusunda bilgiler almıştır. Lily ve Muggle kardeşi Petunia ile tanıştığı bu zamanlar 9 yaşında olan Severus, Lily'ye yaşadığı zorluklarda destek olur. Çok iyi arkadaş olan bu ikili ilerleyen zamanlarda beraber Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na başlarlar. Okula başlayan Severus ve Lily de seçmen şapka yoluyla ilgi alanlarına, yeteneklerine göre seçilirler. Lily ile geçirdiği zamanlarda da ona bahsetmiş olduğu gibi Severus karanlık sanatlara karşı büyük bir ilgi duymaktadır. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na başladığında kendisi kara büyü konusunda bazı öğretmenlerden bile fazla bilgi sahibidir. Bunun da etkisiyle karanlık sanatlara karşı savunma dersine ilgi duyar ve Slytherin binasına gitmeyi çok ister. Lily ile aynı yıl Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na başladıklarında Severus, Lily'ye aşık olduğu için onunla aynı bölüme düşmek istedi. Ama Lily Gryffindor'a giderken kendisi çok istediği Slytherin'e gider. Okula başladığı yıl İksir Profesörü Horace Slughorn bölüm başkanı olarak öğretmeni olur. Ayrıca bu yıl Hogwarts'a başlayanlar arasında James Potter, Sirius Black, Remus Lupin ve Pettigrew da vardır. Bu dörtlü Hogwarts'ta öğrenci olduğu yıllarda Çapulcular ismiyle tanınırdı. Gryffindor binasından bu grup oldukça ünlüydü ve Çapulcu haritası olarak bilinen o ünlü haritayı bile yapmışlardı. Fakat bu grup genel olarak Severus'la anlaşamadı. Slytherin'in olmasının yanında diğer birçok sebeple Çapulcular ile arası oldukça kötüdür. Özellikle de James ve Sirius ile. Severus onların dalga geçmeleri gibi durumlara da maruz kalır. Böylece okul döneminden başlayacak şekilde aralarında bir husumet olur. Fakat James'e bir can borcu olduğunu düşündüğü de olur. Çünkü Sirius aslında bir kurt adam olan Remus'un dönüşümünü tamamlamak için Şamarcı Söğüt'ten Bağıran Baraka'ya gittiğini bilen kişilerdendir. Ve Severus'un özel olarak bu konuyla ilgilendiğini, Remus'un neden Dolunay çıkınca yok olduğunu öğrenmek istediğini bilir. Severus, Sirius'un şaka amaçlı verdiği tüyolarla Remus'u takip eder. Onu kurt adamın saldırısından kurtaran ise James olmuştur. Bunun gibi sebeplerden dolayı Sirius'a karşı özel bir soğukluğu vardır. Fakat anılarının en kötüsü Lily ile ilgilidir. Bir gün James ve Sirius yine onunla uğraşırken Lily gelir. Fakat bu sırada ona yardım etmek isteyen Lily'ye bulanık demiştir. Bu Severus'un en kötü anılarından birisidir. Daha sonraları Lily'den özür dilese de araları zamanla açılmıştır. Bunda Severus'un karanlık sanatlara karşı duyduğu ilginin de etkisi vardır. Severus karanlık sanatlar alanında oldukça başarılıdır. Öyle ki okulda kendisine özel bir kitap bile yapmıştır. Severus bu özel defterine lakabı yaptığı Melez Prens'in defteri der. Melez olması ve annesinin kızlık soyadı Prens ile artık bu isim bütünleşir. Bu defterde ise kendisinin özel büyüleriyle birlikte birçok büyü vardır. Karanlık sanatları ile beraber iksir konusunda da iyi olduğu için içinde pek çok iksir, büyü, lanet barındıran bu kitap ilk sayfasında "Bu kitap Melez Prens'e aittir" yazısı ile onlar mezun olduktan sonra çok uzun zaman Hogwarts'ta durmaya devam etmiştir. Severus artık okuldan mezun olmuştu. Fakat Lord Voldemort'un ölüm yiyenleri ile yükseldiği dönem gelir ve bu sırada 1. Büyücülük Savaşı olur. Seherbazların çok çalıştığı, hapishanelerin dolduğu bir dönemdir. Bu sırada Lord Voldemort'a karşı Zümrüdanka yoldaşlığı kurulur. Bu grupta yer alanlar arasında Sirius Black, Lily Evans, James Potter, Remus Lupin ve Pettigrew da vardır. Severus bu dönemde bir ölüm yiyendir ve Voldemort için casusluk yapmaktadır. Bir gün Sybil Trelawney'nin Albus Dumbledore'a söylediği kehaneti duyar. Sadece başını duyduğu bu kehaneti Voldemort'a söyler. Böylece Temmuz ayında doğan bir bebeğin Lord Voldemort'u öldürecek kişi olacağı kehaneti bilinmiş olur. Voldemort o yıl Temmuz ayında doğan iki bebek Neville Longbottom ve Harry Potter'ın ailesine saldırır.
Bu durumda Lily'nin ölmesinden çok etkilenen, üzülen Severus, Lord Voldemort'un tarafından Zümrüt yoldaşlığına geçer. İleride de bunu belli etmeyerek Albus Dumbledore için casusluk yapar. Bilinen şeylerden birisi de Albus Dumbledore, Hagrid ve Minerva McGonagall, Lily ile James öldükten sonra Harry'yi almaya evlerine gelmeden önce Severus'un oraya gittiğidir. Severus, Albus Dumbledore'un okul müdürü olduğu bu dönemde Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda iksir dersi öğretmenidir. Karanlık sanatları karşı savunma öğretmenliğini istiyor olsa da buna uygun görülmez ve kendisi yine çok başarılı olduğu iksir dersinde öğretmen olur. Ayrıca Slytherin bölüm başkanıdır. Savaşın bittiği bu dönemde okulda oldukça iyi işler yapar. Bilinen en önemlilerinden birisi ise Nicholas Flamel ile ilgili olanıdır. Nicholas Flamel'in felsefe taşı Gringotts Bankası'ndan çıkarılır ve Hogwarts'a getirilir. Her öğretmen bu taşın saklandığı yere giden yoldan geçebilmek için sihirli yöntemler hazırlarlar. Severus da iksirler ile ilgili bir bölüm koymuştur. Fakat felsefe taşı ile ilgili olaylar büyür. Bilinenden daha büyük olaylar yaşanır. Harry Potter bu dönemde Hogwarts'a başlamıştır. Bu zamanlar Severus, karanlık sanatlara karşı savunma öğretmeni olan Quirinus Quirrell'dan Voldemort adına felsefe taşını çalmak istemesinden şüphelenmektedir. Ama yine de felsefe taşı için şüphelenen öğrenciler Harry Potter, Hermione Granger ve Ron Weasley'nin gözü ondadır. Hatta Harry'nin süpürgesi Quidditch maçında bozulunca onun yaptığından şüphelenirler. Bu sebeple paltosu bile yakılır. Ama aslında süpürgeyi bozan kişi Quirinus Quirrell'dır. Ve Snape paltosunun yanması sonucu ayağa kalkıp onun göz bağlantısını kaybetmesine sebep olduğu için süpürge düzelmiştir. Severus ise şüphelendiği Quirrell'ın üstüne özellikle de okula troll girdikten sonra gitmeye devam eder. Ve bir gün gerçek ortaya çıkar. Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, 3 başlı dev köpek Fluffy'nin yanından Snape'ın Hagrid'i kandırarak buradan geçmiş olduğundan şüphelenerek geçerler. Öğretmenlerin yaptığı tüm zorlu engelleri de aşarlar. Quirrell ile karşılaşan Harry'nin her şeyi öğrenmesi ve oradan Quirrell'ı yenip sağ çıkması sonucu Quirrell'ın aslında Lord Voldemort'u taşıdığı, bu sebeple unicorn kanı içtiği, amacının Voldemort'un ölümsüz olması için felsefe taşını çalmak olduğu, kendisinin Quidditch maçında Harry'nin süpürgesini düşürmek istediği ama Severus'un buna engel olduğunu, zaten Severus'un da ondan şüphelendiği öğrenilir. Her şeye rağmen atlatılan bu olaydan sonra okul dönemi biter, öğrenciler evlerine dağılır. Yeni eğitim dönemi başlangıcında Ron Weasley ve Harry Potter okula gelirken Hogwarts Express trenine binecekleri tren istasyonundan geçemedikleri için Weasley ailesinin arabası ile okula gelirler. Snape bunun sonucunda çok sayıda Muggle'a göründükleri ve şamarcı Söğüt'e zarar verdikleri için onlara kızar. Ki kendisi uzun zamandır başta Malfoy'lar olmak üzere Slytherin'leri ayrıyeten sevmek ve Gryffindor başta olmak üzere diğer öğrencileri dışlaması ile de konuşulmuştur. Harry, Ron'a kendi sınıfında olmuş olsalar onları okuldan atacağını da söyler. Ama okulda büyük problemler vardır. Yıllar önce olduğu gibi yeniden Sırlar Odası açılmıştır. Bu dönemde okulda karanlık sanatlara karşı savunma öğretmeni olan Gilderoy Lockhart düello kulübünü kurar. Snape de bunun bir parçası olur. Öğrenci karşılaşmalarında Ron'un asasının bozuk olmasını bahane ederek Harry'nin karşısına Draco'nun çıkmasını teklif eder ve bu karşılaşma sonucu Harry'nin çatal dil konuşabildiğini fark eder. Özellikle de bu olay sonucu Sırlar Odası ile ilgili suç Harry'nin üstüne kalır gibi olsa da Tom Riddle ile ilgili gerçek ortaya çıkar. O anda ölüm yiyenler Azkaban'da olsa da Azkaban'dan birisinin kaçtığı haberi yayılır. Bu dönemde Sirius Black'in haberi gazetelerdeyken Gilderoy Lockhart'ın Sırlar Odası'nda yaşadığı hafıza kaybı sebebiyle gitmesi sonucu yeni karanlık sanatlara karşı savunma öğretmeni olarak Remus Lupin düşünülür. Ama Severus, Sirius ile ikisinin o ünlü eski dostluğundan dolayı bunun kötü bir fikir olduğunu düşünür. Fakat Remus Lupin okula gelir. Kurt adam olması Severus'un onun için hazırladığı iksir sayesinde daha rahat olur. Bu sırada Severus öğrencilere kurt adamlar ve Metaformagus arasındaki farkı da ayrıyeten ödev verir. Ama bir gün okula Animagus şeklinde Sirius geldiğinde onu yakalamak için Harry, Hermione ve Ron'un peşinden gider. Orada Sirius ve Remus'u suçlarken gerçeği öğrenmek isteyen Harry, Hermione'nin asasıyla onu etkisiz bırakır. Daha sonra kendisine geldiğinde Sirius'un kurtulduğunu ve onun aslında masum olduğunu, hain olanın Pettigrew olduğunu öğrenir. Daha sonra önemli bir sene gelir. Çünkü o yıl Hogwarts 3 büyücülük turnuvası için Bobat'ın Sihir Akademisi ve Durmstrang Enstitüsü'nden gelen misafirleri ağırlayacaktır. Okula yeni gelen karanlık sanatlar karşı savunma öğretmeni Alastor Moody'dir. Fakat aslında kendisi bir ölüm yiyen olan Bartemius Crouch Jr. tarafından kaçırılmıştır. Ve Bartemius çok özlü iksir sayesinde onun kılığına girmiştir.
Barty o seneki 3 büyücü turnuvası için Harry'nin ismini kadehe atar. Voldemort'un planı sayesinde en sonunda Little Hagrid'ine götürülecektir. Bu sırada Snape'in iksir odasından malzemeler, şişeler eksilmektedir. Snape bunu Harry'den bilir ancak asıl suçlu Alastor Moody kılığındaki Bartemius'tur. Snape'in odasında bir ölüm yiyen olan Durmstrang Enstitüsü'nden Profesör Igor Karkaroff görülür. Odasına giren Igor Karkaroff ona karanlık işaretini bile göstermiştir. Bu dönemde ise Dumbledore ile oldukça yakın olan Harry ondan pek çok olayı duyar. Daha sonra turnuvada final bölümündeyken Cedric Diggory ile beraber Little Hagrid'ine ışınlanırlar. Bunun sonucunda Cedric ölür. Harry ise asasının yardımıyla geri dönen Voldemort'a karşı savaşarak kaçar. Cedric'in cesediyle geri döndüğünde onu alandan uzaklaştıran Alastor Moody kılığı ile Bartemius Crouch Jr.'dır. Harry'e tam ölüm yiyen olduğunu itiraf ederken yardımına Dumbledore, Snape ve McGonagall gelir. Severus'un hazırladığı iksir ile gerçek kimliği ortaya çıkar. Severus, Harry o gün Voldemort'un geri döndüğünü söylediğinde ona inanan sayılı kişilerdendir. Harry'e inanan, Dumbledore'un hizmetindeki kişilerin kurduğu Zümrüt Yoldaşlığı grubu Voldemort'a karşıdır. Grimmauld Meydanı 12 numaralı Sirius Black'in evinde toplantı olurken okula yeni karanlık sanatlara karşı savunma öğretmeni gelir. Dolores Umbridge. Bütün öğrencilerin ve öğretmenlerin sevmediği bir öğretmen olan bu bakanlık çalışanı için Severus da genel düşünceyi paylaşır. Dumbledore'un ordusu adında kurulan grupta Harry ve arkadaşlarını sıkıştıran bu öğretmen ilerideki dönemde Dumbledore'un gitmesine sebep olur. Sürekli yeni yasaklar, kurallar koymakta, yasak bazı yöntemleri uygulamakta ve öğrencileri iksir ile konuşturmaktadır. Fakat Severus ona bu konuda başka bir iksirin kalmadığı yalanını söyler. Ayrıca Severus, Harry'nin zihni ile Voldemort zihni arasındaki bağlantı ortaya çıktığında iyi bir zihnefender olduğu için ona bu konuda ders verir. Fakat dersler sırasında Harry'nin rahatsız olduğu olur. Zorlayıcı bir ortam vardı. Burada Harry de Severus'un zihnine girer ve hayatında çok hassas olan anıları Hogwarts'ta öğrencilerken babasının onunla dalga geçtiğini görür. Daha önce Severus'un babası hakkında söyledikleri ile bu görüntü örtüşse de şaşırmıştır. Severus'un onu yakasından tutup gitmesini söylemesiyle dışarı çıkar. İlerleyen dönemlerde Dolores'in baskılarına rağmen Harry ve 5 arkadaşı okuldan Esrar Dairesi'ne giderler. Burada Severus'un yasak ormanda Harry'i aramışlığı da vardır. Sonradan Zümrüt Yoldaşlığı'na bu tuzağı haber verir ve Esrar Dairesi'nde öğrencileri orada tutan ölüm yiyenler ile onları kurtarmaya gelen Zümrüt Yoldaşlığı üyeleri arasında bir çatışma olur. En sonda yaşanan Dumbledore ile Voldemort düellosu sonucu Voldemort'un döndüğü kesinleşir. Böylece hem ölüm yiyenler hem Zümrüt Yoldaşlığı tarafında büyük planlar başlar. Zümrüt Yoldaşlığı'nda Hortkuluklar ön plandadır. Dumbledore'da Marvolo Gaunt'un yüzüğü vardır. Bir Hortkuluk olan bu yüzük ömrünü kısaltsa da o Tom Riddle'ın günlüğü ve Salazar Slytherin'in madalyonunun Hortkuluk olduğu ortaya çıkmasıyla zamanla Hortkuluklar bulunup yok edilmeye başlanır. Bu sırada okula iksir öğretmeni olarak Horace Slughorn geldiği için karanlık sanatlara karşı savunma öğretmeni Severus olmuştur. Ölüm yiyenlerin ise Draco ile ilgili planları vardır. Bu sebeple Narcissa Malfoy, Bellatrix Lestrange ile Severus'un evine gelir. Oğlu Draco'yu koruması ile ilgili onunla bozulmaz yemin ederler. Aralarında bir anlaşma olur. Böylece bu dönemde gerçekten Hogwarts'ta ölüm yiyenlerin işlerini yapmakta olan Draco'ya Severus sahip çıkar. Harry'nin eline ise Melis Prence'in defteri geçmiştir. Böylece artık oradaki büyüleri de bilmektedir. Draco'nun ölüm yiyenlere yardım etmesiyle ilgili bir gün bir çatışma yaşadıklarında Harry düşmanlar için olan Sectum Sempra büyüsünü Draco'ya karşı yapar. Hemen Draco'nun yanına Severus gelir. Fakat planlar ilerlemiştir ve Harry ile Dumbledore Horace Slughorn sayesinde Hortkuluk olayını tam öğrenirken madalyonu almak için Tom Riddle'ın eskiden vakit geçirdiği bir mağaraya giderler. Buradan geri döndüklerinde hem madalyonun orijinalini alamamışlardır hem de Dumbledore rahatsızlanmıştır. Harry birilerini bulmak için astronomi kulesinden ayrıldığında ise Draco gelir. Dumbledore'u öldürmek görevidir ama sadece elindeki mürver asayı alır ve Dumbledore ile dururlarken diğer ölüm yiyenler gelir. Snape de diğer ölüm yiyenleri inandırma, Draco için ettiği bozulmaz yemini yerine getirme gibi sebeplerle Dumbledore ile daha önce ömrünün az kalmış olması ve diğer sebeplerle anlaşmış oldukları gibi onu öldürür. Daha sonra ölüm yiyenler ve Draco ile oradan ayrılır. Peşlerinden olanları gören Harry gelir. Harry'nin Melis Prence'in defterinden öğrendiği büyülerle yaptığı saldırılarını boşa çıkarıp onu etkisizleştirirken kendisinin Melis Prince olduğunu söyler. Bunlardan sonra Zümrüt Yoldaşlığı ve Harry Voldemort'a karşı mücadele ederler. Severus ve diğer ölüm yiyenler de Voldemort ile Malfoy ailesinin evinde buluşmuşlardır. Burada Severus rolünü yapmaya devam eder. Fakat burada bir arkadaşının ölümüne de şahit olur. Zümrüt Yoldaşlığı Harry'yi ölüm yiyenlerden korumak için kovağa götürürken olan 7 Potter Savaşı'nda da etkili olmuştur.
George Weasley'nin kulağının koptuğu ve Alastor Moody'nin öldüğü bu çatışma sonrası Harry, Hermione ve Ron hortkulukları aramaya başlarlar. Severus ise Hogwarts'ta okul müdürü olmuştur. Okul kadrosuna Alecto Carroll ve Amicus Carroll gibi ölüm yiyenler alınır. Okulda ölüm yiyenlerin olduğu bu dönemde Harry, Hermione ve Ron hortkulukları bulmaktaydı. Bunlar yaşanırken bir gün Harry'nin Godric Gryffindor'un kılıcına ihtiyacı olduğunda Severus ona gümüş moral patronusu şeklinde kılıcı getirir. Hortkuluk avında Salazar Slytherin'in madalyonu yok edildikten sonra Harry, Ron ve Hermione'nin yolu Rowena Ravenclaw'un diyademi için yeniden Hogwarts'a düşer. Fakat bu sürede müdür olan Severus ölüm yiyenliğinin de etkisiyle çok sert kurallar koymuş, 23 numaralı eğitim kararnamesini çıkartmıştır ve özellikle de Dumbledore'un ordusu grubundaki öğrencileri cezalandırmaktadır. Bir gün Harry, Ron ve Hermione Dumbledore'un kardeşi Aberforth yardımıyla Hogwarts'a geldiklerinde ve bu olay duyulduğunda Harry'nin çıkmasını isterken Harry gerçekten ortaya çıkar ve arkasından gelen Zümrüt Yoldaşlığı üyeleri ve diğer öğretmenlerin sayesinde Severus oradan gider. Severus oradan giderken arkasındaki iki ölüm yiyeni de etkisizleştirir. Dışarıya ise Voldemort ve ölüm yiyenleri gelmiştir. Böylece bütün Zümrüt Yoldaşlığı destekçileri ile Voldemort ve ölüm yiyenler arasında savaş başlar. Fakat savaş sırasında Dumbledore'un mezarından aldığı güçlü mürver asanın kendisine hizmet etmediğini anlayan Voldemort, asanın sahibini öldürene geçtiğini sandığı için Dumbledore'u öldüren Severus'un asasının sahibi olduğunu düşünür ve Severus'u yılanı Nagini'ye öldürtür. Ama aslında asa sahibini öldürene değil, kendisini sahibinin elinden alan kişiye geçmekteydi. Sahibinin elinden alan Draco olduğu ve yine Hogwarts Savaşı sırasında Draco'nun elinden Harry aldığı için asa Harry'e hizmet etmektedir. Böylece savaş devam eder ve Harry Severus'un ölmekte olduğunu görüp yanına gelir. Severus ölmeden önce Harry'e gözyaşını almasını söyler ve son sözleri "gözlerin annene çekmiş" olur. Onun isteği üzerine Harry gözyaşlarını alır ve düşünseline atar. Burada aslında onun iyi olduğunu, hep annesini sevdiğini, annesi öldükten sonra evlerine gelip cesedine sarılıp ağladığını, Voldemort'un yanından ayrıldığını ama casusluk yaparak ölüm yiyen kılığında dolaştığını, Dumbledore'u öldürmesinin aslında Dumbledore ile ikisinin kararlaştırmış olduğu gibi gerçekleri görür. Daha sonra Voldemort'un asasının Harry'e hizmet etmesinin de etkisiyle Zümrüt Yoldaşlığı'nın kazandığı savaş direkt son bulur. Severus'un ölümünden sonra tablosu Hogwarts müdürlerinin tablolarının arasına asılır. Rita Skeeter kendisi hakkında bir kitap yazmıştır. Harry ve Ginny çocuklarından birisine Albus Severus adını verir. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.